Sınırdan kaçak gelen Türklerin %90'ı 95'i ilticaya başvuruyor. Donald Trump daha göreve gelir gelmez ilticacıların yoluna taş koydu. Amerika bildiğiniz üzere özgürlükler ülkesi olarak geçer. Konuşma, fikir özgürlüğü vardır. Fakat bir Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yüzünden öğrenci vizesinin ihlal edildiği ve sınır dışı edilebileceği konuşuldu. Donald Trump büyük şehirlerde göçmenler tarafından aşırı bir protestoya maruz kalıyor. Anti-Trump, anti-King, yani biz kralı desteklemiyoruz, bizim kralımız yok tarzında bir protestolara maruz kalıyor. Miami, Florida'dan herkese sevgiler, saygılar. Oğuzfly Hava Yolları'yla nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugünkü videomuzun çok önemli bir konusu var. Donald Trump, Amerika'nın başkanı, Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturdu. Yaklaşık 6 aydır kendisi görevde. Ben de sizlerle birlikte Donald Trump'ın ilk 6 ayını gerçekleştirdiği olayları incelemek istedim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Donald Trump daha göreve gelir gelmez ilticacıların yoluna taş koydu. CBP One denen bir uygulama vardı. Buna göre sınırdan geçip kaçak kalan ve devamında ilticaya başvuran insanlar randevulu şekilde sınıra gidip iltica başvurusu alabiliyorlardı. CBP One uygulaması bu işe yarıyordu. Donald Trump daha geldiği ilk günden itibaren uygulamayı kapattı. Sınırdan kaçak gelen Türklerin %90'ı 95'i ilticaya başvuruyor. Donald Trump diyor ki eğer ki sen üçüncü bir ülkeden, yani mesela Türkiye'den gelip Meksika üzerinden Amerika'ya iltica başvurusu yapıyorsan neden Meksika'ya iltica başvurusu yapmıyorsun da Amerika'ya iltica başvurusu yapıyorsun? Kendisi iltica başvurularını tamamen kapatmaya çalıştı. Fakat tabii ki iltica bir insanlık hakkı olduğu için bu pek de yürürlüğe giremedi. Şu anda sınırdan kaçak şekilde geçip iltica yapan insanların da işlemleri zorlaştırıldı. Eğer ki bu yolu izleyecekseniz kesinlikle ama kesinlikle bir avukatınızın olması lazım. Asla kendi kafanıza göre iş yapmayın. Bu kadar problemin içinde hepimizin ihtiyacı olan şey nedir? Güvenilir bir avukat. Bu yüzden bu video sponsor olan Oğuz Lav'a çok teşekkür ederim. Oğuz Lav kendi ana şirketleri Kaliforniya'da bulunan Amerika'nın tümünde hizmet veren bir avukatlık şirketi. Kim demiş Türkler vize alamaz diye. Amerika'da yaşamak, çalışmak ya da iş kurmak gibi bir hayalin varsa sürece doğru başlaman çok önemli. Amerika'ya geldin, bir iş kuracaksın, bir işe gireceksin ama hangi vize türü sana uygun bilmiyorsun. Oğuz Lav'a gidiyorsun, sana uygun vize türünü buluyorlar, seninle birlikte vizeye başvuruyorlar ve sen o vizeyi alamazsan sana avukatlık ücretini iade ediyorlar. Bunca yıldır Amerika'dayım. İlk defa ücret iadesi garantisi veren bir avukatlık şirketi görüyorum. Verdikleri hizmetler göçmenlik, bireysel yaralanma, şirketler hukuku. Hangi vize türlerinde para iadesi garantisi var? Oğuz Lav H1B, yani Amerika'da profesyonel bir pozisyonda çalışma vize türüne. L1, L1, yani Türkiye'deki şirketin seni Amerika'daki ofise transfer etmek istiyorsa o vize türüne. E1 ve E2, Amerika'da ticaret yapmak isteyen insanlar için olan vize türüne. EB2, alanında uzman, yüksek eğitimli kişiler için olan vize türüne. O1, EB1A, sporda, bilimde üstün başarılı insanlara verilen vize türüne ücret iade garantisi mevcut. Sen başvurdun, kriterleri sağladın ama vizeyi alamadın. Hani zaten pek öyle bir şey olması mümkün değil. Şu güne kadar olmamış. Eğer ki oldu da paranı iade alıyorsun. Oğuz Lav'dan hizmet almasanız bile Amerika'da Türkçe hizmet veren bir yardım masaları var. Mesela Amerika'da doktora gideceksin. Hangi doktora gideceksin? Sağlık ocağı nerede? Veya Amerika'da herhangi bir eyalette ehliyet alacaksın. Hangi belgeler gerekiyor? Oğuz Lav'ın ücretsiz Türkçe destek hattına yazabilirsin. Oğuz Lav'a çok teşekkürler. Kim demiş Türkler vize alamaz diye. Alırız. Ama doğru yolu izlemek zorundayız. Detaylı bilgi ve başvuru için açıklama kısmına linki koyuyorum abi. Tıklayın, vizenizi alın. Bu kadar göçmenlerin sorun yaşadığı bir ülkede kesinlikle avukatsız kalmayın. Donald Trump herhangi bir şekilde mahkeme karşısına çıkmadan hızlandırılmış, insanların toplu şekilde tutuklanıp sınır dışı edilebilmesinin yolunu açtı. Amerika bildiğiniz üzere özgürlükler ülkesi olarak geçer. Konuşma, fikir özgürlüğü vardır. Fakat bir Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk, İsrail-Filistin meselesi hakkında bir yorum yapmış.
sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yüzünden öğrenci vizesinin ihlal edildiği ve sınır dışı edilebileceği konuşuldu. Dışişleri Bakanlığı işin içine girdi. Rümeysa az daha sınır dışı ediliyordu. Donald Trump'ın imzaladığı diğer sansasyonel bir karar. Müslüman ülkelere giriş yasağı uyguladı. Şu anda Afganistan, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen ülkelerinden kesinlikle giriş yasağı var. Venezuela, Türkmenistan, Burundi, Küba bu ülkelerden de kısıtlı girişe izin veriliyor. Arkadaşlar, Küba dediğiniz Miami'nin yarısı Kübalı. Daha 5-10 seneye kadar Küba'dan kaçıp Amerika'ya ayak basan insanlara direkt green card veriliyordu. Çünkü Küba komünist bir yönetime sahip. Aynı şekilde Venezuela için de öyle. Daha geçen seneye kadar Venezuelalılara direkt oturum izni veriliyordu. Şu anda geldiğimiz noktaya bakın. Bu yasak artık tamamen Müslüman ülke yasağı değil. Gelelim Trump'ın diğer ilginç kararlarına. Kendisi Kanada'yı 51. eyalet olarak almak istediğini söyledi. Hatta bunu bir kere demedi, 2 kere demedi, 3-4 kere dedi. Adam bildiğiniz ülkeyi eyalet olarak almak istiyor. Greenland, Amerika'nın orayı satın almak istediğini söyledi. Hatta Panama kanalı var ya, bu kitaplarda, derslerde öğrendiğimiz. Oranın da Amerika tarafından satın alınacağını söyledi. Dostlar, adam böyle şakayla karışık falan söylemiyor. Diyor ki biz burayı satın alacağız. Bazı sol görüşlü üniversitelere bütçe kısıntısı yapacağını söyledi. Ve bu üniversitelerin bütçeler arkadaşlar milyon dolar. Mesela Kolombiya Üniversitesi dünyaca ünlü bir üniversite. Adam Kolombiya Üniversitesi'ni bu şekilde tehdit etti. Donald Trump trans bireylerin kadın sporlarında bulunmasını yasakladı. Dedi ki kadın sporları sadece kadınlar içindir. Ve inanmayacaksınız ama bu trans bireylerin kadın sporlarına, işte kadın bölümlerine girme olayı ilkokullara kadar düştü arkadaşlar. 7-8 yaşında erkekler, kızlar trans olduklarını iddia ediyorlar. 6 ay öncesine kadar Biden yönetimi görevdeyken pasaportunuzda kadın erkek değil de trans yazılacak kadar bir rahatlık varken şu anda spor salonlarında kadın erkek. Diğer bir kavram DEI, yani insanların farklı bir tene, ırka, cinsiyete sahip olduğu için işe alınma olayı var. Vasıfsız insanları sırf ten rengi veya dini farklı olduğu için işe alıyoruz. Ben bunu bitiriyorum dedi. Bunu gören çoğu şirket mesela bakın arkamda Publix var. Onun yanında Starbucks var. Bu şirketler sırf farklı bir ten rengine sahip diye bir dünya insanı işe almışlar. Neden? Çünkü rüzgar o tarafa esiyordu. Biden zamanında bu tür şeylere çok fazla fon ayrılıyordu. Şu anda Donald Trump ya dedi ki sırf bir insan ten renginden dolayı, cinsiyetinden dolayı işe alınır mı dedi. Ve şu anda bu şirketler bu uygulamayı askıya aldı. Rüzgar ne tarafa esiyorsa oraya doğru yönleniyorlar. Donald Trump'la Elon Musk geçen haftalarda bir kavga etti. Böyle birbirleriyle kanlı bıçaklı oldular. Dedi ulan ben senin dedi, o dedi ben senin falan filan. Sonrasında barıştılar. Hatta Donald Trump dedi ki ya ben Elon'u aslında çok seviyorum. O da beni çok seviyor biliyorsunuz. Elon Musk Donald Trump hakkında bazı tweetler atmıştı. İleri geri konuşmuştu. Hatta bayağı ağır ithamlarda bulunmuştu. Bu kavga bittikten sonra yani 2-3 gün sonra Elon Musk bu tweetleri sildi. Bildiğiniz sildi. Trump 6 ayda emlak piyasasında ne yaptı? Düşürdü mü? Alçalttı mı? Dostlar, Donald Trump son 6 ayda emlak piyasasını çok da aşağı yukarı oynatamadı. Trump Merkez Bankası Başkanı'na faizleri düşür, işler hızlansın, piyasaya nakit akışı girsin diye baskı yaptıkça Merkez Bankası Başkanı da şimdi faiz düşürmenin doğru bir karar olduğunu düşünmüyoruz. Zamanı geldiği zaman aşağı yukarı oynatırız gibi cevaplar verdi. Şu an olarak emlak piyasasında çok bir oynama yok. Faizler çünkü hala %7 civarında. Araba piyasası ne oldu diyen arkadaşlar için, Tesla'lar için büyük bir gelişme var. Donald Trump Tesla'lara giden fonları kıstı. Yani aslında Tesla demeyeyim de elektrikli araçlara giden fonları kıstı. Özellikle Kaliforniya'da Tesla'nız varsa vergi indirimlerinden faydalanıyordunuz. Donald Trump bunları kaldırdı. Ve dedik ya bu elektrikli arabalar aslında bahsedildiği kadar çevreye faydalı falan değil dedi. Dostlar, Donald Trump büyük şehirlerde göçmenler tarafından aşırı bir protestoya maruz kalıyor. Anti-Trump, anti-King, yani biz
kralı desteklemiyoruz, bizim kralımız yok tarzında bir protestolara maruz kalıyor. Ve bu protestolar genelde çok da böyle barışçıl, ellerinde çiçekle gelmiyorlar. Polislere, göçmenlik memurlarına ve askerlere taş atıyorlar, molotof kokteyli atıyorlar. Hatta bazı yerlerde silah doğrultuyorlar. Vatandaşlar, genelde kağıda olan insanlar, göçmenlik polislerinin önüne yatmaya çalışıyor. Bildiğiniz adamların arabalarını engellemeye çalışıyorlar. Göçmenler için çok zor günler bizi bekliyor. Donald Trump yeri geliyor mahkemesiz sınır dışı ediyor. Kimi geliyor hakim kararlarını dinlemiyor. Dostlar 6 ay önce Amerikan Başkanı Trump koltuğa oturmadan önce benzin fiyatlarını çekmiştim. Bakalım Donald Trump benzin fiyatlarında nasıl bir değişikliğe gitmiş? 6 ay önceki videomda benzinin galonu yani yaklaşık 4 litresi 3 dolar 10 sentti. Şu anda 2 dolar 86 sent. Yani aşağı yukarı 25 sent, 25 kuruş indirim gelmiş. Dostlar hava o kadar sıcaktı ki tişörtüm beyazdı, güneşten sarıya döndü. Neyse şaka bir yana. Amerika bildiğiniz üzere kapitalist bir ülke. Sosyal bir devlet yapısı yok. Özellikle Almanya'da bu söyleniyor. Kiranı ödeyemezsen devlet kirana yardımcı oluyor. İşe gidemezsen yok işte işsizlik maaşı falan. Burada onlar minimum düzeyde. Gene de Amerikan hükümeti düşük gelirli insanlara hem kira yardımı hem de erzak yardımı yani market alışveriş yardımı yapıyordu. Son çıkan gelişmelere göre kira yardımı yani Section 8 Trump tarafından kesilmeye başlanmış. Bu haberlere düştü. Bazı insanlar 5 senedir 10 senedir kira yardımı alıyorlarmış. Trump bunları kesmiş. Aynı şekilde alışveriş kartlarının limitleri de kısılıyormuş. Hatta bazı insanlar için tamamen limitler kapatılmış. Dostlar diğer bir bahsetmek istediğimde Amerika'daki son ekonomik bakış açısı. Dostlar Amerikan Başkanı Donald Trump yerli malı yurdum malı herkes bunu kullanmalı mantığına geçti. Bu yüzden dedi ki Amerika'da üret, Amerika'da sat. Dünyadaki bütün üretim biliyoruz ki Çin, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerde oluyor. Bu Amerika dışında üretilip Amerika'nın içine satılan ürünlere yüksek vergiler getirdi. Bu yüksek vergiler %20, %30 hatta bir ara %100, %150'ye falan çıktı. Çin'in başkanıyla aralarında ben sana %100 verirsem sen bana %50 verirsin. Bildiğin atışmaya girdiler. Bunların etkilerini görmeye başladık. Dünyada genel olarak en ucuz ürünler Amerika'dadır ya. Hani hep öyledir. iPhone alırsın Amerika'dan getirtirsin. Kulaklık alacaksındır Amerika'ya giden bir arkadaşa sorarsın falan. Bu devir artık sona erebilir. Çünkü bu tarif denen gümrük vergisiyle bazı ürünlere %20, %50 hatta %100'e varan zamlar gelecek. Şu anda bizler tüketiciler bunun etkisini hissediyoruz. Bakalım ne olacak. Dostlar bugünlük benden bu kadar. Hep beraber Donald Trump'ın ilk 6 ayını inceledik. Adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Hep beraber etkisini göreceğiz. Aşağı güzel bir yorumu unutmayın. Oğuz Lava tekrardan çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Oğuz Fly is out.